Yine güzel bir günden mutfağımdan herkese merhaba. Bugün harika bir şerbetli tatlı ile karşınızdayım. Şerbetli tatlı söylemesi bile güzel. Hele yapacağımız tatlının adı şöbiyet. Allah'ım ne kadar güzel söyleniyor değil mi? Dolu dolu böyle şöbiyet. Ne yaptım? Şöbiyet. Ama yapılışı bu söylenişi kadar dolu dolu ve yorucu mu? Tabii ki değil. Ama görüntüsü muhteşem, tadı efsane, nefis ama yapılışı çok kolay her zamanki bizim usulden. İçi böyle güzel güzel kaymaklı, dışı çıtır çıtır, içi böyle şerbetli. O kaymağı da hazır almayacağız. Evde kendimiz yapacağız. Ama yufkası hazır baklavalık yufkadan alıyoruz. Kaymağını yapıyoruz. Hemen böyle yapıp fırına atıyoruz. Şerbetini döküyoruz. Şöbiyetlerimiz hazır. Hadi yapımına başlayalım. Öncelikle şöbiyetin kaymağını yapmaktan başlayacağız. Tabii ki orijinal şöbiyetlerde süt kaymağı kullanılır. Bu ev tipi böyle aşçıların da yaptığı bir kaymak. Şöyle bir çay bardağından bir parmak eksik irmik kullanıyoruz. Ve 2 su bardağı da süt koyuyorum. Güzelce karıştıralım ve ocağa gidelim. Ocakta şöyle orta ateşte güzelce kıvam alana kadar sürekli karıştırıyorum. Kıvam aldı gördüğünüz gibi şöyle fokur fokur kaynıyor. Bu aşamada bir paket vanilya ilave ediyorum. Ve altını kısarak 5-6 dakika kadar daha da sertleşmesini bekliyorum. İyice kıvam aldı, artık irmikler yok oldu diyebilirim ve kokusu da hiç kalmadı. Bu harika bir kaymak olacak. Şimdi soğuması için kenara alıyorum. Şimdi sıra geldi şerbetine. Şerbeti için de 3 su bardağı suya 3 su bardağı şeker kullanıyorum. Ben az tatlı sevdiğim için 3 su bardağı kullanıyorum. Ama normalde şerbetli tatlı şerbetli olur derseniz 3,5 su bardağı da koyabilirsiniz. Şimdi şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Şeker iyice eridi ve hafif hafif kaynamaya başladı. Bu aşamada çeyrek limonu şöyle hafif sıkarak içine atacağım. Ve altını kısarak 20 dakika kadar daha pişiriyorum. Şerbet kaynadı, 20 dakika geçti ve onu da soğuması için kenara alıyorum. Ve geldik şöyle biraz tereyağı eriteceğiz. 125 gram tereyağına 1 çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum ki ben ayçiçek yağı kullanıyorum, dediğim gibi daha kokusuz oluyor. Şimdi bunların ikisini beraber eritiyorum. Bunu baklava yufkasının aralarına süreceğiz. Tereyağı erirken şu köpükler oluşuyor görüyorsunuz. Bunları almayı ihmal etmeyin. Çünkü bunları alırsanız tatlınız daha böyle kusursuz nar gibi kızarmış olur. Üzerinde böyle kahverengi lekeler olmaz ve tatlınızın tadı çok daha güzel olur. Artık tatlımızın tamamen yapım aşamasına geçebiliriz. Şöyle baklavalık yufka kullanacağız. 800 gram baklavalık yufka. Bu baklavalık yufkalar tam hayat kurtarıcı, bir sürü tarif yapabilirsiniz. Yalnız baklavalık yufkayla çalışırken böyle hızlı olmak zorundayız. Neden? Çünkü çok çabuk kuruyor. O yüzden yanınızda mutlaka bir bez bulundurun ve üzerindeki bu saran jelatini atmayın. Sürekli onunla kapatın. Şöyle şimdi baklava yufkasını katlara ayıracağım. 13'er kattan oluşturacağım. Onun için şöyle 13 tane baklava yufkasını ayırıyorum. İsterseniz 10 kat da yapabilirsiniz, 15 kat da yapabilirsiniz. Şöbiyetin ne kadar katmanlı olmasını isterseniz ama bence 13 kat yeterli. 2 kat yufkayı üst üste koyuyorum ve kullanmadıklarımın üzerine hemen örtüyorum ki kurumasın. Buna dikkat edin çünkü kuruduktan sonra işlem yapamazsınız. Şöyle eritmiş olduğum yağdan hafif böyle baklavalık yufkanın üzerine sürüyorum. Çok fazla değil. Her tarafına eşit gelsin.
2 kat daha alıyorum. Yine diğerlerinin üzerine koyacağım. Tam 13 katı böyle ikişer ikişer üst üste koyarak yağlayacağım fırçayla. Şekillerin düzgün olabilmesi için mutfak cetvelimle ölçerek keseceğim. Baklavalık yufkanın uzunluğu 40 santim. O yüzden ben de 8'er santim olarak böyle belirleyip kesiyorum eşit parçalara. Alttan da aynı şekilde hizalamak için 8 santimi belirliyorum. Ve uzunlamasına kesiyorum. Kareler oluşturacağımız için şimdi diğer taraftan da 8'er santim belirleyeceğim. Uçta biraz fazla kalıyor, onun da fazlalığını alırsınız. Kareleri ayırdıktan sonra en üst kata da birazcık tereyağı serpiştiriyorum. Daha önceden yapmadım çünkü o zaman biraz zor kesiliyor ve cetvelle yapışıyor. Daha sonra bu işlemi yapmak daha rahat oluyor. Şimdi sıra geldi iç malzemesini koymaya. Yaptığımız kaymağı güzelce soğuttum. Üzerini de streçledim ki kurumasın. Şimdi şöyle dolu dolu koyun. Sonrasında gerçekten böyle içinde azmış gibi oluyor. Bayağı ne kadar koyabiliyorsanız öyle dolu dolu koyun. Kaymak çünkü tadı harika oluyor. Bence şöbiyeti ayıran en büyük özellik. Ben ceviz koyacağım ama cevizleri şöyle iri iri doğrayın. Biraz dişe gelsin. Gerçekten toz haline gelenler sonradan içinde yok oluyor, benden söylemesi. Fındık da kullanabilirsiniz. Orijinali biliyorsunuz Antep fıstıklıdır. Eğer öyle seviyorsanız öyle de kullanabilirsiniz. Şimdi ne yapıyoruz? Sadece ortadan ikiye şöyle bastırarak katlıyoruz. Tek yaptığımız bu kadar. Şöbiyetin güzel şeklini veriyoruz. Bir fırın tepsisine direkt olarak hiç yağlamadan koyuyorum. Burada dikkat etmeniz gereken tek püf noktası, diğerini İlk önce koyduğunuzun ucunun üstüne koyuyorsunuz. Böylece ne oluyor? Uçlar kalkmıyor. Ama böyle iyice ucuna doğru koyun. Bir tek buna dikkat edin. Ve sırayla bütün şöbiyetleri yerleştiriyoruz. Tüm malzemeden 2 fırın tepsisi tatlı çıkıyor, çok bereketli oluyor. Şimdi kalan yağlı karışımımı bütün şöbiyetlerin üstüne hiç kuru yer kalmayacak şekilde sürüyorum. Yağ onun çıtır çıtır olmasını sağlayacak. Şimdi fırına gidiyoruz. 175 derecede önceden ısıtılmış fırında üzerleri iyice kızarana kadar pişiriyorum. İşte gördünüz, harika nar gibi kızardılar. Şimdi o ilk sıcaklığı gitti. 3-4 dakika sonra şerbetini üzerine dökeceğiz. Şerbeti ikiye ayırdım. Çünkü 2 tepsi biliyorsunuz şöbiyetimiz var. Şimdi hepsine şöyle şerbeti gezdiriyorum. Hiçbir şekilde kuru yer kalmasın. Şerbetini çok çabuk çekiyor. Şerbeti çekti, tatlım hazır diye düşünmeyin. En az 5-6 saat bekleyin. Hatta bir gün beklerse çok ama çok daha güzel oluyor. İçine güzelce şerbeti çekiyor. Şerbet az kaldı diye sakın düşünmeyin, yerken anlayacaksınız. İşte nar gibi kızarmış şöbiyetler bir güzel şerbetini de çektiler. Şimdi üzerine şöyle birazcık toz Antep fıstığı, ki zaten Antep fıstıksız şöbiyet düşünülemez. Normalde biliyorsunuz içinde de zaten Antep fıstığı olur.
Sıra geldi dokusunu göstermeye. Şöyle bıçakla kesiyorum ki içini rahatça görebilin. Çıtırtısını duyabiliyor musunuz? Çıtırtısı harika. İçerisinde kaymağı, cevizi ve ballı ballı şöbiyet. İşte gördüğünüz gibi şöbiyet yapmak bu kadar kolay. Bundan sonra böyle özel günlerinizde hemen şöbiyeti yapın, misafirlerinize, sevdiklerinizle paylaşın. Aldığınız yorumları da benimle paylaşmayı sakın unutmayın. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak, bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken o abone ol butonunun yanındaki zil şeklindeki butona da tıklarsanız, ben yeni bir video paylaştığımda hemen size haber verecek, bunu da unutmayın. Yine güzel değişik tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.